Bu belgesel, Mount Rainier serisinin ikinci bölümüdür. Bir önceki bölümde, 24 Haziran 1947'de Mount Rainier semalarında yaşanan ve modern UFO çağını başlatan olayı inceledik. Pilot, Kenneth Arnold'un tanıklığıyla başlayan süreç, UFO kavramının ilk kez resmi kayıtlara girmesine ve ABD Hava Kuvvetleri'nin bu olguyu ciddiyetle ele almasına yol açmıştı. Ancak Mount Rainier olayı yalnızca bir başlangıçtı. Çünkü bu olaydan sadece günler sonra çok daha karanlık, çok daha rahatsız edici bir vaka ortaya çıktı. Bu bölümde UFO tarihinin en tartışmalı dosyalarından biri olan Maury Island vakasına odaklanıyoruz. Bu kez gökyüzünde görülen cisimler yalnızca tanık ifadeleriyle sınırlı kalmadı. Fiziksel hasar yaşandı. Yaralanmalar oldu. Bir canlının hayatını kaybettiği iddia edildi. Ve en önemlisi, olay askeri istihbaratın doğrudan devreye girdiği bir noktaya ulaştı. Kaybolan tanıklar, yok edilen deliller ve şaka olarak kapatılan bir dosya, bu vakayı sıradan bir UFO anlatısından ayırdı. Bu bölüm, gördüklerimizden çok neden susturulduğumuzu sorguluyor. Çünkü burada mesele sadece neyin görüldüğü değil, neyin açıklanmadığıdır. Evrenin hafızasında açılan bu dosyanın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Temmuz 1947. Amerika Birleşik Devletleri henüz Mount Rainier olayının yankılarını sindirememişken, Pasifik kuzeybatısında çok daha rahatsız edici bir hikaye ortaya çıkar. Bu kez olay, bir dağın zirvesinde değil, Washington eyaletine bağlı Puget Sound sularında, Maury Island açıklarında yaşanır. Tarihe Tacoma olayı ya da daha bilinen adıyla Maury Island vakası olarak geçecek bu dosya, modern UFO tarihinin en karanlık ve en tartışmalı vakalarından biri olacaktır. Çünkü bu olayda yalnızca bir gözlem yoktur. Yaralanmalar vardır, ölümler vardır, kaybolan tanıklar vardır ve resmi kayıtlara şaka olarak geçen son derece tartışmalı bir kapatma kararı vardır. Üstelik tüm bunlar, Amerika Birleşik Devletleri ordusunun ve istihbaratının doğrudan sahneye girdiği ilk UFO vakalarından biri olarak kayda geçer. Olayın merkezindeki isim, sahil devriye botunda görev yapan sivil bir denizci olan Harold Dahl'dır. Dahl, Temmuz 1947'de sabahın erken saatlerinde Tacoma açıklarında seyir halindeyken ilk başta açıklamakta zorlandığı bir hareketlilik fark ettiğini söyler. Hava sakindir. Deniz neredeyse dümdüzdür. Görüş mesafesi açıktır ve atmosferde herhangi bir fırtına, askeri tatbikat ya da sivil hava trafiği yoğunluğu yoktur. Tam da bu sakinlik içinde gökyüzünde olağan dışı bir şey dikkatini çeker. Dağ'ın anlatımına göre denizin üzerinde, gökyüzünde sessizce asılı duran 6 adet disk biçimli cisim vardır. Bu cisimler hareket etmiyor gibi görünse de, sabit bir noktada durmaktan çok, kendi aralarında belli bir düzeni koruyan, kontrollü bir pozisyon almış gibidir. Dahl, bu disklerin sıradan bir uçuş düzeninde olmadığını özellikle vurgular. Ne askeri uçaklarda görülen disiplinli bir formasyon vardır, ne de sivil hava araçlarında rastlanan rastgele bir dağılma. Aksine, sanki birbirleriyle sürekli bir denge halindeymiş gibi, belirli aralıklarla dizilmişlerdir. Bu cisimler, Dahl'ın daha önce gördüğü hiçbir hava aracına benzemez. Uçak değildirler, çünkü kanatları yoktur. Helikopter değildirler, çünkü pervane sesi yoktur. Balon ya da hava gemisi değildirler, çünkü rüzgarla sürüklenmezler ve irtifalarını sabit tutabilmektedirler. En dikkat çekici unsurse sessizliktir. Motor sesi yoktur, patlama yoktur, hava titreşimi yoktur. Sadece güneş ışığını güçlü biçimde yansıtan metalik yüzeyler ve açıklanması zor bir durgunluk hissi vardır. Dahl, disklerin yüzeylerinin mat değil, parlak olduğunu, sanki cilalanmış metalden yapılmış gibi ışığı aynaya benzer biçimde yansıttığını söyler. Güneş ışığı bu yüzeylerden sekerek göz alıcı parlamalar oluşturur. Bu parlamalar, cisimlerin katı ve üç boyutlu olduğunu açıkça belli etmektedir. Yani bunlar birer ışık yansıması ya da atmosferik yanılsama değildir. Dahl'a göre diskler fiziksel olarak oradadır ve net bir şekilde seçilebilmektedir.
Cisimlerin hareketleri de alışılmışın dışındadır. Bir noktadan diğerine ilerlerken ne ivmelenme sesi duyulur, ne de dönüş manevralarında aerodinamik bir zorlanma hissi verirler. Sanki fizik kurallarına meydan okurcasına, ani ve pürüzsüz geçişlerle konum değiştirirler. Dahl, bu manevraların bilinçli ve kontrollü olduğunu özellikle vurgular. Çünkü diskler, rastgele savrulmak yerine birbirleriyle uyumlu bir düzeni korumaktadır. Bu noktada, Dahl için olay artık sıradan bir gözlem olmaktan çıkar. Gördüklerinin ne sivil ne de askeri herhangi bir teknolojiyle açıklanamayacağını düşünmeye başlar. Çünkü 1947 yılında bu kadar sessiz, bu kadar dengeli ve bu kadar alışılmadık bir uçuş karakteristiğine sahip bir aracın varlığı bilinmemektedir. Dahl'ın ifadesine göre bu 6 disk gökyüzünde duruyor gibidir. Ancak aynı zamanda her an hareket edebilecek bir potansiyel taşımaktadır. Ve bu huzursuz edici sessizlik, birkaç dakika sonra yaşanacak çok daha dramatik bir gelişmenin habercisi gibidir. Ancak asıl rahatsız edici kısım bundan sonra başlar. Dahl, disklerden birinin diğerlerinden ayrıldığını ve hızla alçalmaya başladığını söyler. Birkaç saniye içinde bu disk parçalanır. Gökyüzünden sanki patlamış bir metal nesneden kopmuş gibi ağır ve sıcak parçalar botun üzerine yağmaya başlar. Bu artık yalnızca bir görsel gözlem değildir, fiziksel bir olaydır. Bot ciddi hasar alır. Mürettebattan biri yaralanır. Ve belki de vakayı UFO tarihindeki diğer örneklerden ayıran en çarpıcı detay yaşanır. Dahl'ın köpeği, metal parçaların isabet etmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybeder. Bu, UFO anlatılarında ilk kez bir canlının doğrudan zarar gördüğü iddiasıdır. Dahl, olaydan sonra botun üzerine düşen metal parçalarından bazılarını topladığını ve bunları sakladığını söyler. Bu parçalar daha sonra laboratuvar incelemesine gönderilir. İlk analiz sonuçları son derece dikkat çekicidir. İncelemeyi yapan uzmanlar, bu maddenin ne volkanik bir lav kalıntısına, ne meteorit parçalarına, ne de bilinen endüstriyel atıklara benzediğini rapor eder. Özellikle vurgulanan nokta şudur: bu malzeme doğal değildir. 1947 koşullarında böyle bir sonuca varılması, doğrudan bilinmeyen bir kaynağa işaret etmektedir. Ancak bu noktadan sonra dosya üzerinde bir belirsizlik ve karartma perdesi inmeye başlar. Mount Rainier olayının tanığı olan pilot Kenneth Arnold, bu yeni vakayı duyduğunda büyük bir merakla Tacoma'ya gitmeye karar verir. Arnold, o dönemde UFO tartışmalarının merkezindeki isimlerden biridir ve olaylara mantıklı bir açıklama bulma niyetindedir. Ancak Tacoma'ya vardığında daha ilk anda tuhaf bir durumla karşılaşır. Şehre gelişini kimseye bildirmemiş olmasına rağmen, konakladığı otelde kendi adına önceden yapılmış bir rezervasyon vardır. Üstelik oda numarası bellidir: 502. Arnold'un zihninde hemen şu sorular belirir: kim onun geleceğini biliyordu? Bunu neden gizlice yapmışlardı? Ve bu bilgi nasıl önceden elde edilmişti? Arnold, kısa süre sonra olayın diğer tanığı olan Fred Chrisman ile de görüşür. Ancak bu görüşmeler beklenenin aksine bilgi verici değil, son derece rahatsız edicidir. Dahl ve Chrisman, Arnold'a detay anlatmak yerine sürekli olarak onu bu işten vazgeçirmeye çalışır. Aynı cümleleri tekrar ederler: bu işe bulaşma, evine dön, bunu kurcalama. Bu tavır, kendi iddialarıyla tamamen çelişmektedir. Eğer anlattıkları gerçekse, neden araştırılmasını istememektedirler? Yok eğer gerçek değilse, neden bu kadar korkmuş görünmektedirler? İzem burada daha da derinleşir. Arnold, otel odasında yaptığı özel telefon görüşmelerinin ve konuşmaların, ertesi gün gazeteciler tarafından kelimesi kelimesine kendisine sorulduğunu fark eder. Detaylar birebirdir. Tahmin yoktur, söylenti yoktur. Bu, çok net bir ihtimali gündeme getirir. O da 502 dinlenmektedir. Ancak kim tarafından? Otel yönetimi mi, yerel polis mi, yoksa ordu ya da istihbarat mı? 1947 Amerika'sında bu sorunun cevabı son derece rahatsız edicidir ve olayın basit bir sivil vakadan çok daha fazlası olduğunu düşündürür. Olayların en karanlık ve en trajik noktası ise
kısa süre sonra yaşanır. Maury Island vakasını resmi olarak incelemekle görevlendirilen 2 askeri istihbarat subayı, toplanan metal parçalarıyla birlikte bir B-25 Mitchell uçağına biner. Uçak havalanır, ancak kısa süre sonra düşer. Her 2 subay da kazada hayatını kaybeder. Uçakta bulunan metal parçalarsa kazayla birlikte tamamen yok olur. Bu noktadan sonra artık olayın basit bir kaza mı, yoksa daha derin bir müdahale mi olduğu sorusu kaçınılmaz hale gelir. Çünkü ortada hem ölümler vardır, hem de ortadan kaybolan deliller. Bu kazadan sonra olaylar hızla sessizliğe gömülür. Fred Grisman aniden ortadan kaybolur. Harold Dahl, kamuoyunun önüne bir daha çıkmaz. Metal parçalar yoktur, tanıklar yoktur, belgeler eksiktir. Ve dosya resmi olarak şu ifadeyle kapatılır: bu olay bir şakaydı. Bu karar, UFO tarihindeki en tartışmalı kararlardan biri olarak kayda geçer. Çünkü ortada yaralanmalar vardır, ölü bir köpek vardır, düşen bir askeri uçak vardır ve hayatını kaybeden subaylar vardır. Bunların hiçbiri basit bir şakayla açıklanamaz. Maury Island vakası, UFO tarihinde 3 önemli ilki birden barındırır. Bu, fiziksel hasar ve ölüm içeren ilk UFO olayıdır. Bu, askeri istihbaratın doğrudan devreye girdiği ilk vakadır. Ve bu, resmi olarak örtbas edildiği şüphesini bu kadar güçlü şekilde doğuran ilk dosyadır. Bu olaydan sonra ABD Hava Kuvvetleri'nin UFO konusuna yaklaşımı kökten değişir. Artık mesele yalnızca ne görüldüğü değildir. Asıl mesele neyin kamuoyuna açıklanacağıdır. Bu bölümde belgelerdeki çelişkileri, kaybolan tanıkları, yok edilen delilleri ve istihbarat bağlantılarını inceledik. Maury Island vakası belki de modern UFO tarihinin en karanlık dosyasıdır. Çünkü burada sorulması gereken soru şudur: gerçekten bir şey mi düştü, yoksa düşmesine izin mi verildi? Ve eğer bazı gerçekler 1947'de saklandıysa, bugün hala saklanıyor olabilir mi? Bu sorular yalnızca geçmişe ait değildir. Çünkü Maury Island vakasından sonra yürürlüğe giren resmi araştırma projeleri, kullanılan dil, kamuoyuna yapılan açıklamalar ve dosyaların sınıflandırılma biçimi benzer bir kalıbın yıllar boyunca tekrarlandığını göstermektedir. Tanıklar önce ciddiye alınmış, ardından itibarsızlaştırılmış, deliller önce toplanmış, sonra ortadan kaybolmuş, olaylar önce bilinmeyen olarak tanımlanmış, ardından önemsiz ilan edilmiştir. Bu döngü yalnızca 1947'ye özgü değildir. Bu nedenle Maury Island vakası yalnızca bir UFO hikayesi olarak değil, devletlerin bilinmeyenle karşılaştığında nasıl davrandığını gösteren erken bir örnek olarak da değerlendirilmelidir. Burada mesele, tek bir olayın doğruluğundan çok daha büyüktür. Asıl mesele, hangi bilgilerin kayıt altına alındığı, hangilerinin sessizce yok edildiği ve kamuoyunun neyi bilmesine izin verildiğidir. Çünkü bazen cevaplar söylenenlerde değil, özellikle söylenmeyenlerde gizlidir. Ve belki de en rahatsız edici ihtimal şudur: eğer 1947'de bazı gerçekler kamuoyundan saklandıysa, bu yalnızca geçmişte kalmış bir tercih olmayabilir. Aynı refleks, aynı sessizlik ve aynı belirsizlik bugün de devam ediyor olabilir. Evrenin hafızasında açılan bu dosya kapatılmış gibi görünse de ardında hala yanıtlanmamış sorular bırakmaktadır. Ve bu sorular bir sonraki bölümde çok daha resmi, çok daha sistematik ve çok daha kontrollü bir çerçevede karşımıza çıkacaktır. Maury Island vakası kapanmış gibi görünüyordu. Tanıklar ortadan kaybolmuştu. Deliller yok edilmişti. Dosya resmi kayıtlarda şaka olarak işaretlenmişti. Ancak gerçek hikaye burada bitmedi. Aksine tam da burada başka bir evreye geçti. Çünkü bu olaydan sonra UFO vakaları artık yalnızca tanık ifadeleriyle değil, devlet destekli projelerle ele alınmaya başlandı. Dosyalar çoğaldı, raporlar sınıflandırıldı, bilim insanları sürece dahil edildi.
ve kamuoyuna söylenenlerle kapalı kapılar ardında konuşulanlar arasındaki fark giderek büyüdü. Bir sonraki bölümde bu vakaların resmi olarak nasıl ele alındığını, Project Sign ve Project Blue Book'un nasıl doğduğunu, bilim insanı J. Allen Hynek'in yaşadığı fikir değişimini ve açıklanamayanlar listesine alınan dosyaların neden hiçbir zaman gerçekten açıklanmadığını inceleyeceğiz. Çünkü asıl soru şudur: devlet UFO'ları araştırmaya mı başladı, yoksa kontrol altına mı aldı? Bu serinin devamını kaçırmamak, resmi raporların ardındaki gerçekleri adım adım takip edebilmek için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Evrenin hafızasında açılan bu dosya henüz kapanmadı. 3. bölümde saklanan gerçeklere daha da yaklaşacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu yolculukta bizimle kaldığınız için gerçekten mutluyuz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.